Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt ekledim, 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çimdik tuz atıyorum. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben hafif tuzlu yapıyorum. Tuzlu peynir kullanıyorum. Eğer peyniriniz tuzlu değilse 1 çay kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun ortasını hafif havuz şeklinde açıyorum. Kabartma tozunu sirkeyle kabartarak ekliyorum. Şöyle bir karıştırdım. Kabartma tozunu eritip içerisine ekledim. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Bu tarz tarifler yaparken kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Ayrıca çok güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Bu tarz tariflerde hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Hiç dinlendirme yapmadan bezelere ayırıyorum. Bu hamurdan toplamda 12 adet beze elde ettim. Bezeleri yaklaşık 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha sonrasında hızlı bir şekilde açma işlemine başlıyorum. İç harcı olarak dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben yağlı köy peyniri kullandım. Bezelerimi yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. Hamuru açmak için 2 su bardağı kadar un ekledim. 1 bardak kadar da nişasta ekliyorum. Buğday veya nişasta kullanabilirsiniz. Ben buğday kullandım. İyice karıştırıyorum. Bezelerimi kenara alıyorum. Üzerini kapatıyorum. Kuruma yapmaması için dilerseniz bir tepsinin içerisinde de toplayabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Bu hamurdan ben baklava da yapıyorum. Gerçekten muhteşem oluyor. Mutlaka baklava tariflerime de göz atabilirsiniz. Ayrıca çok sevilen, çok beğenilen birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum.
Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. Dilerseniz sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 150 gram kadar tereyağını erittim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Hamurun her yerine değecek şekilde bolca sürüyorum. Hafif yoğunken kullanıyorum. Yağı her yerine bolca sürüyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi rulet yardımıyla kesiyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Çok da sıkı olmayacak şekilde sardım. İç harcını koyduktan sonra elimle çok az bastırıyorum. Elinizle büyüttükten sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye alabilirsiniz. Ben kenarda hepsini toparladım. İçerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra elimle çok az daha büyütüp o şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. İlk defa deneyenler için bir tane daha hazırlıyorum. Hamuru açtım, yağladım, kestim. Katları üst üste koydum. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıp iç harcını koyuyorum. Böreklerimin hepsini hazırladım. Elimle bu şekilde çok az büyütüp yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Börekleri tepsiye aldıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum kendine gelsin. Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Bir tane yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Daha sürülebilir bir kıvama gelmesi için. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Böreğim fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Çıtır çıtır çok lezzetli bir börek oldu. Pikniğe, kahvaltıya, çocukların beslenmesine koyabileceğiniz muhteşem bir tarif. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.